senin Japonya deneyimin nasıldı? Yine Tokyo'nun. Çok güzel ama. Ya biz onun çok muzdaribiyiz bu arada. Bu çok ilginç bir şey. Ekonomi duruyor bu yüzden. Zarfın içine parayla beraber koyuyorsun. Instagram'da sadece belli başlı şeyleri görmüşüz. Aslında çok... Şurada bakın, domuza bakar mısın? Şuna bakar mısın? Kocamanlar. Bu Japonlar ilgiyi nasıl çekeceklerini çok iyi biliyorlar. Herkese yeni bir bölümden Merhabalar. merhaba. Bu bölüm direkt videoyu konuğumuzla birlikte açalım istedik. Bulunduğumuz bölge Takashika Sokağı diye geçiyor. Takashita. Bu sokakta böyle biraz daha güzel bir alışveriş sokağı aslında. Bu arada Şurada. bence sözünü kestim. Hala Tokyo'yu da deneyimledim aynı zamanda. En internasyonel şehir bence Kyoto. Yani iki insandan biri neredeyse ya turist ya yabancıydı, yani Japon değildi. Burada Tokyo'da da çok var. Japon popülasyonu çok fazla. Çünkü 34 milyon insan yaşıyor baktığında. Evet, yani burada mesela turistik bölgelere gidiyoruz tabii doğal olarak. Burada mesela yine turist var tabii ki ama Japon ağırlığı daha fazla. Evet. Kyoto'da sanki iki insandan biri yabancı gibiydi. Evet evet. Biraz biz bir elit bölgeden mi geçiyoruz? Evlerin mimarisi falan bayağı hoş. Evet. Farklı duruyor. Burayı gösteriyor tam olarak sokağın kalbi. Evet, bak burada insanlar da zaten aynı şeyi yaşıyor herhalde. Şuraya gitmeye daha çalışıyorum. ileriyi gösteriyordu bu tarafı yani. Takashita Street. Benimki Takashita Street. Neyse lokal bir yeri görmüş olduk. Şurayı gösteriyor. O zaman düz Ama devam burada edip çıkmaz yol mu acaba? Herhalde şey çıkar yapalım diyor. mı? Bir yol tarifi alır mısın? Güncellesin orayı. Sanki arkadaki ablalar da bizi takip ediyor gibi hissettim ben Evet, şu anda. yol yok Onlar gibi. da bizle aynı şekilde biraz Google Maps'in kurbanı olmuş gibiler. Yalnız değiliz. Bence fırlamanın biri burayı yapmış yanlış olarak. Google Maps'te işaretlemiş. Herkesi buraya getiriyor. Niğde'de bir yerde şey yapmışlar. Google Maps'e Starbucks yazmışlar. İşaretlemişler. Millet gidiyor, yok Starbucks ama haritada Starbucks var. Orada bir de onların dükkanı mı var yoksa? O kadarını bilmiyorum var mı Güzel yok mu olurdu işte. ama o olay olduysa gayet mantıklı bir tezgah. He. Evet. Gel abi, kahve var. Aynısı. Balbox falan. Bak bir şey veriyor. Ne veriyor? Gel deneyelim bakalım. Biz gördük mü tester deniyoruz. Donut. What is that? Cinnamon. Okay. Cinnamon. Bu arada çok hissedilmiyor. Sinnemon'un Türkçesini unuttum. Zencefil miydi? Tarçın. Thank you. Arigato. Arigatou gozaimasu. Bu arigato Tamam, muhabbeti anlamadım. de şöyle ilerliyor bunlarda. Şey gibi düşün. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Yani- Domo arigato gozaimasu. Hani böyle biraz daha saygılı bir teşekkür gibi. Domo. Domo. Arigato gozaimasu. Teşekkür ederim. Arigato dediğinde de Sorry. Hacı abla. Sorry. Ya çarpıştık. Arigato dediğinde de direkt teşekkürler oluyor. Yani ben direkt arigato diyorum, uzatmıyorum ya. Şu an turistik sokağa geldik yanlışlıkla. Bir de bir sokak arkanın bomboş olması ve buranın böyle olması. Bakalım mı bir içeriye, gel. Güzel farklı tarzda elbiseler var ha. Bunları alıyor mu insanlar gerçekten? Ne kadar fiyatlar hocam? 5.000. Peki şey mi? Kiralık mı? Sale diyor. Satılıkmış. Ya buralar biraz daha böyle cosplaycilerin falan takıldığı, gençlerin takıldığı yerler olunca sanırım bu tarz dükkanları biraz daha görecek gibiyiz. Çok farklı tarzda ayakkabılara bakar mısın, topuklarına şunların? Artı 10 santim ekletiyor direkt. Çıkalım mı? Farklı bir tarzda böyle güzel bir yer yapmışlar, ilginç. Kerem'i tanımayanlar için de Kerem normalde Amsterdam'da yaşıyor. Birkaç günlüğüne buraya böyle tatile gelmiş. Yarı tatil, yarı iş Aynen, diyelim. ikisi bir arada gibi. Şu anda da birlikte işte Osaka'da tanıştık biz ilk Kerem'le. Evet. Vesile müzik yaparken tanıştık. Böyle müthiş bir ses duydum ve etkilendim, dona kaldım. Bir müzik aleti. Bir baktım arkadaşlarım çalıyor. Türk bayrağını koymuşlar. Hemen tanışmak istedim tabii ki. Öyle orada bir tanıştık, sonra Tokyo'ya gelince tekrar bir buluşalım dedik. Burada da tekrar buluştuk, birlikte geziyoruz. Yazdın mı? Nereye gidiyoruz? Meiji Tapınağı'na gidelim istersen. Şurası galiba, şu Aynen, arkası. şuradan parka gireriz, oradan devam ederiz. Normalde burada yaşamayan biri olarak senin Japonya deneyimin nasıldı? Ya ben bir kere Japonlara çok hayran kaldım. Japonlarla çalışmak çok güzel bir şey. Çünkü çok saygılı ve çalışkanlar. Biraz bence çalışmak onların ibadeti gibi. Bana öyle geliyor. Yani zorunda hissediyorlar kendilerini çok çalışmaya. Herhalde çok çalışkan olmayanlar biraz dışlanıyor toplumdan. O yüzden de durumu var bu arada. Hani dışlanma durumu olduğu için intihar oranları da çok yüksek yine Japonya'da. Burada biliyor musunuz
İş çok çalışmaktan ölmek diye bir kelime var Japonca'da. Yok. Evet. Direkt Japonca sadece buna özgü bir kelime. Evet, Japonca çok çalışmaktan ölmek anlamında bir kelime var ve dünyada bir tek burada herhalde. Gerçekten insanlar atıyorum iş yerinde uyuyor gece akşama kadar çalışıp sabah bir daha sabahtan akşama çalışıyorlar. Çok da iyi beslenmezsen ya da stresliysen işte felç geçirebiliyorsun, kalp krizi geçirebiliyorsun. Öyle ölümlere. Ya bir de aldıkları maaşlar da öyle çok yüksek meblağlar değil aslına bakarsan. Evet. Yani ülke bazında değerlendirdiğinde çok yüksek paralar almıyorlar. Tamam güzel geçinebiliyorlar. Ama o kadar çalışmaya değer mi? Bence değmez İşte yani ben bunu soramıyorum tabii Japonlara ama ben öyle algılıyorum. Yani herhalde bir ibadet onlar için. Yani sosyal hayatları da çok yok. Sadece çalışıp içmeyi de çok seviyorlar. Çok Alkolü de seviyorlar çok ve seviyorlar. alkol eşikleri de düşük o yüzden Düşük. sızıyorlar. O da çok garip mesela. Restoran tarzı yerleri veya böyle işletmeler genelde böyle 5-6'da kapanıyor çoğu yer. Çok düşük. Ama bu izakayalar falan açık oluyor Ya genelde. izakayalar sürekli açık aynen. Evet. Genelde izakaya'ya gidiyorlar bence iş çıkışı. Evet evet. Zaten şey diyorlar, onu duydum çok güldüm. Japonlar emekli olunca ölür diyorlar. Nasıl ya? Çünkü yapacak hiçbir şey yok ya. He. Şimdi normalde çalışıyor ve akşam içiyor. Evet. Şimdi emekli oldu 65 yaşında atıyorum. Çalışmak kalkıyor. Günde belki 10 saat çalışan adam hiçbir şey yapmamaya başlıyor. Ve ne yapıyor? İçiyor. Boşluğa düşüyor abi direkt boşluğa. Ve çok içip 1-2 senede Anladım. ölüyorlar. Aslında emeklilik sistemi için harika. Ama tabii ya işte tabii bu işin şakası ortalama yaş çok yüksek Japonya'da. Ama şöyle bir şey var. Japonya'da ortalama yaş yüksek de yaşlılar da çok fazla çalışıyor. Evet. Hatta şöyle oluyor. Mesela yaşlanınca adam sektör değiştiriyor. Böyle daha az efor sarf edeceği, ne bileyim oturarak çalışabileceği işlerde çalışmaya başlıyor. Evet, şey de diyorlar, Japon fabrikalarında 70 yaş üstü çok çalışan görürsünüz diyorlar. Burası da yine Giriş Tokyo'nun çok güzel ama. meşhur bir tapınağı. Meiji Tapınağı diye geçiyordu değil mi burası isim olarak? Meiji. Meiji kral gibi bir anlamı var ama emin de değilim. Önünde de yine bir tori kapısı var. Biraz sembolik bir tori kapısı olmuş. Bu Japonların, daha doğrusu Shinto inancına göre bu kapıdan geçtiğinizde kutsal bir alana ayak bastığınıza inanıyorlar. O yüzden de bakın bu şekilde çıkarken de girerken de saygı gösterip eğiliyorlar. Ortam mükemmel ya. Oh. Biraz önceki ortama bakar mısın? Yani 5 dakika falan anca yürüdük oradan buraya. Ortada yine yapıyorsun. Konyalıyız hadi de sen. Konyalılar ortadan mı yürür? Evet. Ya onu Kırıkkaleliler için ben duymuştum. Evet doğru onu da diyorlar. Kırıkkale, çünkü bir arkadaşım Kırıkkale'de tıp okudu benim. Ona da buradan selamlar bu videoyu izliyorsa. Kanalımıza abone ol falan. Mecbur izleyecek çünkü hepsini atacağım. Kırıkkale'ye gittiğinde hani ben ona soruyordum ki nesi meşhur yani, her şehrin bir şeyi meşhur olur ya. O da insanlar yoldan yürüyor, bu meşhur demişti. Sebebini de şöyle açıkladık, kaldırım çok yokmuş. Yani yolun kenarına belediye kaldırım yapmıyor herhalde. Ve insanlar yolun ortasından yürüyormuş gibi gözüküyor aslında. Konya'da çok yol var ya. Geniş yani. Evet. Konya'da geniş Ben olması. Konya'ya gelmedim ama Kayseri'ye geldim. Ben Kayseri'yi mesela çok beğendim. Yani kültürünü bilmem nesini bilmem ama Mutfağı da güzel Kayseri'nin ya. Mantıyı Kayseri'de- denedin mi? denedim. Benim Bambaşka Kayserili bir arkadaşlarım da var. O bir kaşığa 40 tane sığacak muhabbetini falan biliyorum. Onlara bana annesi yapıp Kayseri mantısı getirmişti, yemiştik falan, üniversite arkadaşlarım. Onlara da buradan çok selamlar. Onlar da bu videoyu izleyecek. Çok beğenmiştim yani. Kayseri çok geniş, sakin. Yani çok benzetiyorum Kayseri'yi. Sadece tabii oranın kayağı var. Konya'da Erciyes Dağı çok Erciyes güzel. Dağı'na tam çıkmadı da yamaçlarına çıktık. Bak müzesi varmış, Meiji Müzesi. Hiç bizim müze şeyimiz yok. Sende var mı öyle bir müze? Benim de yok. Sadece Ben şeyleri şu an seviyorum. atmosferi deneyimlemek güzel. Şu ağaçlık orman güzel yani benim için. Tokyo'da da yine bayağı böyle turistik sokak var her aslında merkezi şehrinde. Şey çok komik. Herkes full ter.
Evet. Çanta takanların sırtı bakar mısın? Direkt çantanın taktığı yer böyle. Direkt böyle mesela ter bir- yumağı olmuş. Rexona falan olsam buraya bir stand açarım mesela. Ya biz onun çok muzdaribiyiz bu arada. Burada deodorant yok biliyorsun değil mi? Var, ben aldım. Var çantamda. Ne aldın? 8x4. Evet, 8 Rezalet değil mi? Rezalet ama ne yapacaksın? Burada Japonlar deodorant kullanmıyor resmen. Satılan deodorantlarda hani sıkıyorsun, sıktığına kokusu geçiyor böyle. Hani o Türkiye'deki gibi değil. Burada bir fotoğraf molası yapalım. Bura güzel, evet. Bunlar sake şeyleri Evet. galiba. Fıçıları. Bu sakelerde Japonya'nın yöresel alkolleri. Pirinç şarabı aslında. Yani pirincin etinden, suyundan, alkolünden Fotoğraf için bizi arıyor. Bakıyor etrafa neredeler diye. pirinç kutsal. Meiji dönemi herhalde bir 100 yıldan fazla süren bir dönem. Ve Edo biraz- dönemi değil mi bunların? Edo dönemi Evet. diye geçiyordu. Yani 1800'ler diye hatırlıyorum ve modernleşme dönemi. Yani onun öncesinde daha fakir, daha cahil bir halk. Sonra batıdan öğretmenler, batıya gidip oraları gözlemlemeler ve sanayiyi getirme buraya. İşte çelik üretimi, işte o madenlerin üretimi. Onları öğrenip aslında bir atılım süreci yani Japonya gelişim aslında süreci. çok yavaş gelişmiş bir ülke ama bir anda sonradan büyük ataklar yapıp gelişmiş bir ülke. Hatta belli bir döneme kadar Japonya yurt dışından herhangi bir turist almıyormuş geçmiş Evet. dönemde. Limanları kapalıymış yabancı gemilere falan. Yani o dönem ama işte baktığın zaman atıyorum sanayileşme 1800'lerde başlayınca işte böyle büyük bir ülke oluyorsun. Bizim sanayileşme Cumhuriyet'in ilk yıllarında olmaya Evet. başladı. 1950'lere kadar. Şeyi kaçırmıyorlar. Evet, ekonomileri de ilginç. Onu konuşmuştuk. Mesela 2021'e kadar 3-4 senelik dönem eksi enflasyon. Eksi enflasyon benim de hiç kafama oturmayan bir konsept. Hiç görmediğimiz için. Eksi enflasyon şu demek. Mal şu an 1 liraysa yarın yarım lira olacak demek. Yani mal ucuzlayacak demek. Devlet sonra bilerek enflasyon Evet, yaptırıyor. enflasyon yaratmaya çalışıyor ama eksi enflasyon olunca insanlar alışveriş yapmıyorlar. Çünkü diyorlar ki şu an her şey pahalı Nasıl ve olsa düşecek. ucuzlayacak. Ve bu sefer Çok garip ekonomi ya. yavaşlıyor. Bu çok ilginç bir şey. Ekonomi duruyor bu yüzden. Şu anda ama normal diğer ülkeler gibi burada da enflasyon var. Ya, Var 2-3 az da olsa. 2-3 falan var. %2-3 Aslında- diyorsun da halk bundan çok müzdarip aslında şu anda. Özellikle alt kesim daha çok. Tabii pahalanıyor gücü her şey. düşüyor ister Hayat istemez. pahalanıyor, evet. Ama enflasyon da ülkenin gelişmesi için önemli az da olsa. Evet. Çok enflasyon iyi bir şey değil tabii. Peki şeyi sorayım. Sen şu an zaten Japon asıllı bir firmada çalışıyorsun. Evet. Buradaki çalışan Japonlar bu durum hakkında ne düşünüyor? Hani hiç öyle konuştun mu? Veya Enflasyon, genel ekonomi aynen konusu aynen. hakkında. Yani çok konuşmadım açıkçası. Ama şöyle bir şey biliyorum. Mesela benim şirketim Japonya'daki Japonları Avrupa'ya yolluyor 5 seneliğine, geçici göreve. Orada da Ufkunu genişletmek ufkunu için mi? genişletmek için değil, oradaki işleri de yap diye. Orayı organize et diye Avrupa'yı. Avrupa çalışma sistemini görünce çok geri dönmek istemiyorlar. Tembelleşiyorlar mı o zaman? biraz da? Tembelleşiyorlar ama aslında tembelleşmek değil, normalleşiyorlar diyelim. Yani çünkü adam haftada 60-70 saat çalışıyor burada. Oraya gelince 40 saate düşüyor. Ya bir de yarıya aldığı yakın ücret düşüyor. de hani 60 saat çalışıyorsun sana al şöyle 2 maaş zam veriyor muhabbeti çok olmuyordur diye düşünüyorum. Evet. Ve yani o yüzden kalabildikçe kalmaya çalışıyorlar Avrupa'da. Ki bunlar evli çocuklu aileli insanlar. Burada bir evlilik seremonisine şahit oldum. Ve o kadar güzeldi ki. Çok keşke şu anda olsa. Burada para mı atıyorlar? Evet. Bize alkış gibi bir şey yapıyorlar. Bu Tanrı'nın dikkatini çekmek için yapılıyormuş. Buradayım. Tanrı. Aynen. Sonrasında elleri birleştirip dua ediyorlar. Sonra tekrar eğilip devam ediyorlar. Totalde 2 eğilme, 2 el çırpma gibi. Zarfın içine parayla beraber koyuyorsun. Bir de 1000 yen direkt şey değil hani bozuk 500 falan da koymamışlar. Yani buraya parayı koyuyorsun duanla beraber. Allah kabul ederse işte. Allah mı kabul edecek artık? Buda mı kabul edecek? Allah'a rüşvet gibi olmuş biraz. Evet. Bu Asya'daki ibadet kültürü bana böyle biraz daha para tuzağı gibi geliyor hepsi ya. Yani burada dua ediyorlar yine para atıyorlar. Burada bu tahtaları alıyorlar. Ve bu yazıyı öyle ince nasıl yazmış? Şurada içeriden alıyorsun kalıbı. Hani şuradan kalemle de kendin istediğin duayı yazıyorsun. Herkes bir anda hani şeye yanaşır ya inekler su içmeye. Ona dönüştük. Oo tekte yarım litre bitirdin. Hayır şu an böyle de dolu değildi de su olmuş. Isınmış mı? İmamın abdest suyu olmuş. Evet şimdi tapınak alanında gezdik ve bir oyuncumuza veda ediyoruz.
Son gitmeden önce söylemek istediğin şeyler var mı? Söylemek istediğim şeyler var. Sizi çok sevdim. Çok güzel geziyorsunuz. Çok özendim. Kıskandım. Gençliğinizi de, Estağfurullah. gezinizi de. Açıkça. Ama çok güzel bir şey yapıyorsunuz ve sizi izlemek de çok güzel YouTube'da bu arada. Videolarınızı da çok sevdim. O yüzden herkese öneriyorum. İnşallah güzel insanlarla karşılaşırsınız. Güzel şeyler deneyimlersiniz. Çok büyük bir şans. Yani çok büyük bir cesaret aslında yaptığınız ama çok da güzel bir şans. Belki bir yerden sonra döneceksiniz ve daha da böyle bir şey yapamayacaksınız ama yani bence kıymetini bilin. Çok teşekkür ederiz Ne demek? tüm bu güzel dilekleriniz için. Biz Bizden de, içimden gelenleri söylüyorum. Yani Anladım. abartı hiçbir şey yok. biz de seni aynı şekilde çok sevdik. İyi ki tanımışız. Evet. Veya sen bizi iyi ki gelip böyle merhaba demişsin. Sen Evet. demeseydin biz zaten seninle tanışma Evet. şansımız olmayacaktı. Umarız tekrardan karşılaşırız. Belki bakarsınız ilerleyen bölümlerde, farklı Neden olmasın? ülkelerde denk geliriz illa Aynen. Neden inşallah. olmasın? Hollanda'da bir evimiz var artık. İnşallah. Gelirseniz beklerim. Biz de bekleriz Konya'ya. Konya'ya ben de gelirim. Neden olmasın? Bir etli ekmeğimizi yersin ya. Farklı Tandır ülkelere kebabı da çok güzel bu çadırımızda arada. bekleriz. Çadıra. Çadırda bir kişilik yerimiz var. O da olur. 2 kişi, 3 kişilik var köpekle birlikte. O da olur. Şöyle. Teşekkür ederiz tekrardan. Umarız Ne demek? yakında tekrardan görüşürüz. İnşallah. Şimdi bir Kerem'i uğurlayalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizim daha turumuz bitmedi. Devam ediyor. Yolun açık olsun Kerem. Sizin de yolunuz açık olsun. Görüşürüz. Bay bay. Evet böyle biraz daha oturduk, dinlendik, kendimize geldik. Evet. Tekrardan Hava yollardayız. şu an efsane. Sabah erken Güneş saatte Vesileciğim Aşkım, aramıza şurada tekrardan çok iyi katıldı. gözüküyor. Bugün Vesile, bak yine gidiyor bu şeyler. Evet. Burada bu tarz araçları çok fazla görüyoruz. Burada saatlik olarak kiralayıp bu şekilde Tokyo sokaklarını, Japonya sokaklarını hatta gezebiliyorsunuz. Gel aşkım, Uniqlo kilitlendin yine gel. Gel Vesileciğim. Biz geziyoruz. Şimdi sabah gezdik ama çok detaylı gezemedik. Orayı mı gezeceğiz Tekrardan yine? bir o sokağımızı gezelim. Etrafa bakalım neler var neler yok. Biraz da saat ilerlediği için Bu arada denenmelik o kadar güzel şeyler var ki. Hani Instagram'da sadece belli başlı şeyleri görmüşüz. Aslında çok fazla çeşitli ürünler var Yemek denemek olarak için. mı diyorsun? Evet, yemek için. Tatlılar özellikle, dondurma çeşitleri, çok farklı şeyler var. bence Instagram'da gösterilen şeyler genelde gereksiz şişirilmiş ürünler oluyor. Ya Burada bir de- daha lezzetli farklı ürünler var. Bir de birisi o ürünü denemiş, öbürü de video çekiyor. O da aynı şeyleri gidiyor deniyor. Hani diğer şeyleri de dene. Onu Ya yapmıyorlar kesinlikle ama. onlar da deneyin, denemeyin demiyoruz. Çünkü kimileri cidden çok beğeniyor, kimileri sevmiyor ama onlar da denenmesi gereken şeyler ama sadece onları denemeyin. Gelmişken farklı şeylere Çok de daha şans farklı verin. şeyler var, evet. Biz niye böyle bir tavsiye videosuna dönüştük bir anda? Tekrardan Takashita Street'te hoş geldiniz. Sokak günün her saati full dolulukta devam ediyor. Aa, ne? Oha! Üçüncü gözün açıldı mı? Gönül gözüm. Gönül gözüm kapalı. 1100 yenmiş. Çok garip değil mi ya? Gel devam edelim. Hem kalemli Yelpaze. hem yelpaze. Şurada değişik güzel peluşlar var. Neye Ay bakıyorsun? şunlar çok tatlılarmış. Kaç bin yen? 600 yene de bunu almazsın ya. Bunların amaçları ne acaba? Çok yerde gördüm. Anahtarlık bu muhtemelen ya. Ya da çantaya falan asıyor ya bu Tatlı değil mi Japonlar. de? Kilo. Onlar için gibi sanki daha çok. Ay bu arada köpekler için kıyafetler var. Hayvan cenneti diye geçiyor burası. Aşkım, çok güzeller. full köpekler için, daha doğrusu evcil hayvanlar için. Ya belki güzel Hediyelik bir şey eşyacı. buluruz. Vesile bizim köpek. Yağmurlu Vesile. kalınabilir. Kimonoya bak. Evet, tatlı. 4400 yen aşkım ya. Bir şey diyeyim mi? Yağmurluklu bir şey mantıklı bu arada. Ne kadar fiyatı? Aşkım mantıklı Fiyatına bakar ki. mısın? Güzel bir şey. 6000 yen falan. 6000 yen falan dedi ya, ucuz bir şeymiş gibi söylüyorsun ya. Burada hiçbir şey ucuz değil. Gel çıkalım. 4000 yen. Beni geriyorsun. Bak, 6000 yene ben kendime elbise almıyorum bakıyoruz, ya. bakıyoruz aşkım. Bu ne, bu da köpekler için mi boyun serinletici? Harbi öyle bu arada. ha. Evet. Burada normal insanlar bunları buzlukta dondurup koyuyorlar.
Köpekler de serinlesin diye köpekler için de yapmışlar bak. Korkuyorum. Hadi devam edelim. Ya Pamuk çok yakışıyor. Cebimize de para çok yakışıyor. Pamuk Aşkım annem vallahi ya. var şimdi. Bakar mısın bunu ne bu? Vicdanına kadar mı çekiyor? Evet. Japonya bence şey olarak daha güzel bana sorarsan. Akşam vakti gezdiğinde daha İyi güzel. bak. Bazılarının tarzları çok güzel, bazılarının tarzları da bir o kadar itici ya. Evet. Aa şuna bakar mısın? Ne güzel yapmışlar öyle. Domuzlu ne? Aa, Domuz kafe kafesi herhalde. burası. Hayır hayır domuz kafesi. Şöyle içeriği gösterelim daha iyi anlayacaksınız. Buraya seans olarak ücretle giriyorsunuz. İçeride bak domuz seviyorlar. İçeriye de domuz salıyorlar ha. Burada Domuz değil saatlik bunlar ya. rezervasyon yaptırıyorsunuz. Şurada bakın domuza bakar mısın? Çok tatlı gözüküyorlar ya. Tipe bak. Bir de oyun oynatıyor. Ücret ne kadar ki burada? Aa bu arada fiyatı hesapla ha. Kaç para? 25 dakikası 1100 yen diyor. Ama bu şey için bu arada. 3 yaşından küçükler için. Eğer 3 yaşından büyükseniz 25 dakikası 3300 yen. Aman gelen. Çok pahalı. Aha bak burada da var bir tane. Burada da 30 dakikası 3800 yen. Bu arada Aşkım, bence kapibaralar kocamanlar. daha iyi ya. Kocaman. Şuna bakar mısın? Kocamanlar. 1階ではサモエドちゃん、1階ではカピバラちゃんと触れ合うことが Böyle bu tarz çok fazla kafe var. Baykuşu var, köpeği var. Burada da bak şey var. Susamurları var aşağıda. Aa baksana. Vesile burası daha çok ilgisini çekti. Gel Meyve testerlar da kuruları. var. Hii, Tester var. Passion fruit'un da kurusunu yapmışlar. Aa rambutan da var. Fiyat yazmamışlar ama. Turkey. Yeah. Yeah. Yeah İstanbul. Nice to meet you. Aa bak melon. Kavumun tadı şey gibi bu arada. Ne? Türkiye'de bir tane sakız var ya bu BİM'lerde falan satılıyor mavi mavi. Big Bubble diye geçiyor. Onu anımsattı. Mango da güzel. Bir şey diyeyim mi? En güzel portakal. He fiyatları yazıyor musun bak 100 gramı 600 yen. Oo şey var Bu aşko. muydu ki ya? Cennet hurması var kurutulmuş. Cennet hurması mı, cennet elması mı? Herkes farklı bir isimle hitap ediyor buna. Ben cennet elması diyorum buna. Sen ne diyordun? Hurma. Hiç güzel değil bu arada bu. Yani diğerleri daha güzel. Ne kadara satılıyor? 100 gramı 900 yen. Bunun Türkiye'de fiyatı çok pahalı. He. Gel devam edelim bakalım. Çok iyiydi ya. Kafeye bakar mısın be? Artık ne oldu da belli değil içerinin. Çok değişik tematik dükkanlar var burada ya. Gezmek ister misin? Abim de bak şey yapıyor, el sallıyor içeriden peluş ayıcıkla. Bu Japonlar ilgiyi nasıl çekeceklerini çok iyi biliyorlar ya. Tam olarak ne satıyor bunlar? Renkli şeyler işte böyle. Baksana kaliteleri çok iyi ama. Çok iyi de 1790 yene satıyorlar şunu. Çok da bir esprisi yokmuş. Sadece dışı güzel, süslenmiş bir dükkan. Ben bu Tokyo'da sanırım bir şey olayını çok sevdim. Böyle gidiyorsun. Her yere şehrin bu kaosundan kaçabileceğin park alanları yapmışlar. Seni çok rahatlatıyor. Mesela o bizim gittiğimiz Meiji Tapınağı'na buradan da bir gidiş var. Böyle her yerde bir daha huzur bulabileceğiniz Ya böyle noktalar ağaçlara koymuşlar. dokunmayıp müthiş büyümüş böyle. Evet anlatamadım. Anladın mı? Çöp atmaz. Anladım. Anladın mı? Şey de çok güzel. Genel olarak şehir içi mimarisi de çok iyi. Yani şu an bakın bayağı bildiğiniz büyük yüksek binaların arasındayız. Ama buralara da yeşillendirmeyi ihmal etmemişler. Bu şey için de çok güzel. Hani ister istemez gün içinde çok sıcak oluyor. Ağaçların gölgesi az da olsa bu sıcaklığı alıyor ve yine rahatlatıyor seni. Evet. Bu da çok önemli bir şey yani. Evet, şimdilik bölümü burada noktalıyoruz. Gelecek bölümde Shinjuku'da Görüşürüz.